Αγνή παρθένε δέσποινα, αχράντε Θεοτόκε. Denizle taşın, imparatorlukla mitin birbirine karıştığı bir şehir düşünün. Bir kıyı, iki kıyı. Ama aradaki kalan son nefes, Konstantinopolis. Bu şehir, dünya haritasının yayılan kenarlarından birinin adı değil. 1000 yıllık bir hikayenin, bir inancın ve bir kimliğin kütlesiydi. 1453 baharı geldiğinde, yalnızca taşlar değil, tarihin kendisi de sınanıyordu. 11. Konstantinos Palaiologos, 1449'da tahta çıkmış son Bizans imparatoruydu. Tahtına oturduğu günlerden 1453'e kadar geçen yıllarda imparatorluğun omurgası erimişti. Nüfus azalmış, ekonomik damarlar zayıflamış, Avrupa'dan el uzatmalar vaatle sınırlı kalmıştı. Konstantin şehri terk etmedi. Çünkü burada terk edilecek bir şehir değil, tarihin gövdesinin bir parçası vardı. Onun kalışı, kişisel onurla kutsal bir görev arasında sıkışmış bir insanın kararıydı. İkinci Mehmet, henüz 21 yaşında olmasına rağmen yeni bir stratejiyle gelmişti. Devasa topçu. En ünlü parça, Basilik olarak anılan Orban imzalı bombardıman. Dökümü, taşınması ve işletilmesi başlı başına bir lojistik destandı. Bu top, tek atışta bir çağın savunma anlayışını sarsabilecek güçteydi. Taş duvarların psikolojik ve fiziksel dayanıklılığını hedef aldı. Orban'ın topu, kuşatmanın belirleyici unsurlarından biriydi. Şehirle boğaz arasında bir başka silah vardı. Golden Horn'un ağzına gerilen dev zincir. Bu zincir, Osmanlıların deniz saldırısını engelledi. Ama onu aşmanın yolları bulunmaya çalışıldı. Venedik ve Ceneviz denizcilerinin varlığı, deniz hattında bir denge unsuru oldu. Ama denizle kara arasındaki bağ, kuşatmanın karmaşıklığını artırdı. Zincir kentin umutlarından biriydi. Kırılması, denizdeki nüfusu ve lojistiği anında değiştirebilirdi. Giovanni Giustiniani Longo, bir Cenevizli kaptan, duvarların can damarıydı. Komutası altındaki yüzlerce adam, özellikle Mesoteiçion hattında günlerce yorgun ama dirençli durdu. Birçok çağdaş kaynak, Giustiniani'nin yaralanması ve bunun savunmanın çözülüşündeki etkisini vurgular. Bazıları olayın ayrıntılarını tartışsa da tek bir gerçek vardır. Bireysel cesaretler kolektif kaderi etkileyebiliyordu. Giustiniani'nin hikayesi, kuşatmayı insanlaştıran küçük ama yürek burkan dramatik ayrıntılardan biridir. Niccolò Barbaro, o günleri bir gemi doktoru olarak günlüğüne kaydetti. Onun satırlarında duman, kan ve çarpışmanın sevgili ayrıntıları canlıdır. Barbaro'nun gözlemleri, kalabalık arasındaki insan hallerini ve şehrin son günlerinin atmosferini bize doğrudan taşır. Öte yandan, Michael Critoboulos, Fethi'yi Osmanlı perspektifinden anlatır. Mehmet'in söylevleri, ordunun moral kodlarını ve zafer kurgusunu gösterir. Bu iki farklı pencere, birinin kan kokusu, diğerinin siyasi zafer mantığı, birleşince gerçek daha zengin, daha karmaşık bir tablo olur. Mayıs'ın 29'u. Erken sabahın loşluğu top dumanıyla karıştı. Osmanlı düzenli taarruzları ve Janissari hücumları duvarları zorladı. İlk dalga püskürtüldü, ikinci dalga tazitle sürdü. Sonunda bir gedik ya da bir moral kırılması, savunmanın omurgasını çökertecek kadar büyük oldu. Konstantin'in konumu, surların üzerinde savaşırken kaybolduğuna dair rivayetler, hem mitin hem de trajedinin iç içe geçtiği bir anı gösterir. İmparatorun son hareketleri, bir çağın sembolik kapanışını temsil eder. Kapılar açıldıktan sonra gelen sahne acımasızdı. Yağma, esir alma, Hagia Sophia'da yaşanan karışık olaylar. Her biri farklı tanıklıklarla anlatılır. Mehmet II, kenti fetih edip sarayına girdi. Ama fetih sadece toprak kazanmak değildi. Bir dünya düzeninin dönüşümüydü. Konstantinopolis, farklı bir isimle, farklı bir ritimle ama aynı coğrafyada yaşamaya devam etti. Bu yeniden doğuş, kazanandan kaybedene kadar birçok insanın hayatını baştan yazdı. Konstantin'in ölümüyle birlikte bir saltanat sona erdi. Ama tarihin akışı durmadı. Bir şehir düştüğünde hikayeler zinciri kırılır, yeni hikayeler başlar. İzleyicinin aklında kalması gereken şey şu: 29 Mayıs 1453,
tek bir askeri zaferin ötesindeydi. Bu tarih, teknolojinin, siyasetin ve insan iradesinin bir araya gelip bir dönemi kapattığı andı. Bu yüzden bugün hala buraya bakıyoruz. Çünkü burası, dünyanın seyrini değiştiren anlardan birinin sahnesi oldu.